Pakistan, Malezya, Ukrayna, Türkmenistan, Nijerya, Katar, Portekiz ve diğerleri. Dünyanın dört bir yanından farklı ülkeleri bir araya getiren şey Türkiye'nin ürettiği askeri gemiler. Halihazırda ülkemizde 31 askeri gemi projesi eş zamanlı yürütülüyor. Yurt dışına ihraç edilecek gemileri de bu listeye eklediğimizde ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Türkiye, günümüzde Avrupa'nın tamamında üretilen askeri gemiden daha fazlasını tek başına yapıyor. Bunun elbette çok farklı sebepleri var. İşte bu videomuzda hem bu sebeplere hem de hangi ülkelere gemi sattığımıza yakından bakacağız. Geçtiğimiz günlerde Lizbon'dan gelen bir haber konuya yabancı olanları bir hayli şaşırttı. Türkiye, Portekiz'in açtığı denizde ikmal ve lojistik gemisi ihalesini kazanmıştı. Elbette bu ve benzeri ihaleler fiyatı en düşük verenin ya da işi en hızlı tamamlayanın kazanabileceği türden işler değildi. Her şeyden önce Portekiz, Avrupa'nın bir parçası. Aynı zamanda NATO üyesi. Ancak meselenin bir başka boyutu daha var. Burası gerçekten tarihi denizcilik alanında başarılarla dolu bir ülke. Kaşifleri, kolonileri ve deniz ticareti alanında bugüne kadar gerçekleştirdikleri Portekiz'i tam anlamıyla bir denizcilik ülkesi yapıyor. İşte böyle bir ülkeye askeri gemi satabilmek gerçekten de çok değerli. Türkiye bu ihaleyle birlikte gemi inşa sanayinde geldiği noktayı Avrupa'ya da dünyaya da bir kez daha gösterme imkanı elde etti. Tabii bu noktada akla haliyle madem bu kadar büyük bir denizci ülke kendi gemilerini neden yapamıyorlar sorusu geliyor. Avrupa'nın içinde inovasyon ve üretim konusunda içinde bulunduğu durumu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Portekiz'de bu çıkmazdan kurtulamadı. Kendi imkanlarıyla yapsa birincisi çok daha maliyetli bir iş olacaktı. İkincisi ise istedikleri her özellik belki de gemide bulunamayacaktı. Bu nedenle hem sağlam, son derece gelişmiş ve nispeten ekonomik gemiler yapan hem de son derece güvenilir bir partner arayışına girdiler. Bildiğiniz üzere özellikle savunma sanayi alanındaki işbirlikleri çok grift. Üretimi yapan ve müşteri arasında çok uzun yıllar süren bir yolculuk anlamına geliyor bu tür işler. Kaldı ki askeri gemiler aslına bakarsanız son derece stratejik platformlar. Ülkeler nasıl ki sağlık, enerji ve nükleer tesis gibi alanlarda birlikte yol alacakları ülkeyi kılı kırk yararak seçiyorsa, işte askeri gemi ihaleleri ya da askeri diğer projeler için de benzer bir süreç işletiyorlar. Türkiye son 20 yıl içinde çok önemli bir şeyi başardı. Askeri gemilerin yükünü sivil tersanelere de pay edebildi. Burada izlenen yol haritası hem sivil hem askeri gemilerin benzer kabiliyetlere sahip olmasıydı. Sonuçta askeri tersanelerde nasıl yapılacağı bilgisi vardı. Sivil tarafta ise esneklik, hız ve her türlü soruna anlık çözüm bulabilme kapasitesi. İşte bu ikisi birleşince ortaya çok değerli bir fotoğraf çıktı. Aynı anda çok sayıda gemiyi inşa edebilmek, bunları istenilenlere göre farklı farklı donatabilmek, hepsini son derece hassas bir işçilikle tamamlamak ve söz verilen takvimi asla aşmadan karşı tarafa teslim etmek. Türkiye'deki tersanelerin alameti farikası nedir diye sorarsanız, bizim aklımıza ilk gelecek yanıt esneklik olur. Çünkü savunma sanayi projelerinde aslında üreticiler çizgiyi belirler. Platformun nasıl görüneceğinden tutun da hangi motorun kullanılacağı, üzerinde nasıl bir savunma sistemi olacağı ya da yazılım olarak neyi kullanacağını hep üretici karar verir. Ve siz de buna uymak zorunda kalırsınız. İşte Türkiye tam olarak bunu değiştirdi. Zaten tasarlayan da, üreten de biziz. Risk almaya da hazırız demekti bu biraz da. Çünkü diğer ülkeler yıllardır ürettikleri askeri gemilerde ya da sistemlerde değişiklik yapmaya yanaşmadı. Güvenli bir alanları vardı ve oradan devam ettiler. Türkiye ise örneğin Pakistan'a farklı bir gemi inşa etti. Ukrayna istediği gemilere kendi füzelerini eklemek istedi. Ankara bunu da kabul etti ve yaptı. Türkmenistan'ın talepleri de, Nijerya'nın ihtiyaçları da birbirinden farklıydı. Türk tersaneler bunların hepsine olumlu yanıt verdi. Söz hazır esneklikten açılmışken burada somut bir örnek verelim ve Türkiye'nin dünyada bir ilke imza attığı projeden bahsedelim. Kafanızı çok karıştırmamak için sistemlerin detaylarını ya da isimleri anlatmayacağız. Sadece genel bir çerçeve çizeceğiz.
Bildiğiniz üzere Pakistan uzun süredir hava savunma konusunda Çin menşeili sistemleri tercih ediyor. Bizim onlar için ürettiğimiz gemide ise NATO standardındaki uzun menzilli tarama ve Aselsan imzalı aydınlatma radarları var. İşte bu radarlar Çin füzesinin güdümlenmesini, yani hedefe ulaşmasını sağlıyor. Yani daha net bir ifadeyle NATO sistemi Çin füzesinin hedefi bulmasına imkan tanıyor. Ki NATO sistemlerini doğu mühimmatlarıyla böylesine koordineli şekilde çalıştırabilen başka bir gemi yok. Başa dönecek olursak, Portekiz donanması eskiyen platformlarını yenilemek için hummalı bir çaba içinde. Yenilemek istediği platformlardan birisi de deniz ikmal ve lojistik gemisi. Bu gemiler elbette muharip harp gemileri kadar ön planda değil. Ancak onlar açık denizde görev yapan filoların adeta kanatsız birer melekleri. Tek görevleri sadece açıktaki gemiye yakıt ve erzak desteği vermek değil. Ancak asli işleri bu. Böylece su üstü harp gemileri denizlerde daha uzun süre görev yapabiliyor. Bahsettiğimiz gemileri Portekiz için STM üretecek. Aslında STM sadece Türkiye'nin denizcilik alanındaki başrol oyuncularından biri değil. Son yıllarda imza attıkları işlerle dünyada da adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Hatırlanacağı üzere daha önce Pakistan için denizde ikmal gemisi tasarlamışlardı. Türkiye'de tasarlanan bu gemiler Pakistan'ın Karachi kentinde bulunan tersanede inşa edildi. 17.000 tonluk deplasmana sahip gemiler Pakistan donanması için inşa edilen en büyük deplasmanlı gemiler olmuştu. Portekiz için yapılacak gemiler elbette Pakistan gemilerinden farklı özelliklere sahip. Öncelikle daha uzun menzile sahipler. Portekiz'in sayısı azalmış olsa da halen deniz aşırı toprakları bulunuyor. Örneğin Azor adalarında bayrak göstermeleri gerekiyor. Bu nedenle Portekiz gemileri Pakistan gemilerinden daha uzun menzilli. Portekiz farklı nedenlerle daha gelişmiş bir gemi istiyor. Portekizliler bu platformları hem lojistik gemisi hem de komuta kontrol gemisi olarak kullanabilecek. Çok sayıda hafif zırhlı araç, hatırı sayılır miktarda kargo paleti ve 100'e yakın yolcu taşıyabilecekler. Kriz anında bu gemiler insani yardım maksadıyla da kullanılabilecek. STM'nin inşa edeceği gemi gerektiğinde hastane olarak da kullanılabilecek ya da sahip olduğu dev jeneratörler sayesinde elektriksiz kalan bir bölgeyi besleyebilecek. Aslında 10 parmağında 10 marifet diyebileceğimiz bir gemiden bahsediyoruz. Portekiz için üretilecek gemilerden bahsedip de diğerlerini pas geçmek olmaz. Şimdi de Türkiye'nin hangi ülkeler için askeri gemi inşa ettiğine daha yakından bakalım istiyoruz. Ama önce tüm bu anlattıklarımız için asıl başlangıç noktası olan Milgem için kısa bir parantez açalım. Ülkemiz savunma sanayi tarihinin belki de en başarılı projelerinden biri olan Milgem aslında milli geminin kısaltması. Türk donanmasının ihtiyacı olan korvet sınıfı gemilerin yerli imkanlarla Türkiye'de tasarlanıp üretilmesi amacıyla bu proje hayata geçirildi. Her ne kadar temelleri 90'lı yılların ortasında atılmış olsa da çalışmalar resmi olarak 2004 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın görevlendirilmesiyle başladı. İlk etapta 4'ü korvet, 4'ü fırkateyn olmak üzere 8 gemi yapılmasına karar verildi. Kollar sıvandı. Böylesine büyük bir projeye ilk kez tek başımıza girişiyor olsak da korkulan olmadı. İlk 4 gemi donanmamıza ada sınıfı korvet olarak kazandırıldı. Türkiye neyi nasıl yapacağını bu süreçte çok iyi öğrendi. 5. gemi için ilk planlama fırkateyn olması yönündeydi. Ancak çok daha farklı kabiliyetlerde TCG Ufuk istihbarat gemisi inşa edildi. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk istihbarat gemisi böylece Mavi Vatan'la buluştu. Milgem projesinin son 4 gemisini istif sınıfı fırkateynler oluşturacak. Başlangıçta 4 adet olarak inşa edilmesi planlanan gemilerin sayısı 8'e yükseltildi. Hisar sınıfı karakol gemilerimiz de Milgem projesinden elde edilen tecrübelerle inşa edilecek. Az önce de bahsettik. Türkiye bu süreçte nasıl yapılacağı konusunda ciddi kafa yordu. Hatta bazı sistemler söz verilmesine rağmen müttefiklerimiz tarafından teslim edilmedi. Bu kez de projelerin uzamasını göze alıp onu da yerli ve milli olarak üretme yoluna gittik. Ve başardık. Söz konusu gemileri inşa ederken askeri tersanelerle sivil tersaneler arasındaki ekosistemi de kusursuza yakın bir şekilde inşa ettik.
Günün sonunda askeri gemiler için muazzam bir üretim kültürü oluşturduk ve bunu çok geçmeden fiiliyata dökebildik. Türkiye'nin kendi için ürettiği askeri gemilerin işçiliği, kabiliyetleri ve sağlamlığı kısa zamanda dikkat çekti. Ada sınıfı korvetlerin ilk müşterileri de böyle geldi. Dost ve kardeş ülke Pakistan, 2018'de Ankara'nın kapısını çaldı ve anlaşma imzalandı. Türkiye'den 4 adet ada sınıfı korvet satın aldılar. Sözleşme gereği Türkiye, Pakistan'a yalnızca gemi satmamış, aynı zamanda teknoloji transferi de önermişti. Babür sınıfı olarak isimlendirilen gemilerin ilk ikisinin Türkiye'de, geri kalan ikisinin ise Pakistan'da inşa edilmesi kararlaştırıldı. Babür sınıfı gerek tonajı, gerek silah yükü olarak ada sınıfından daha ağırdı. Pakistan için en önemli mesele gemide kendi sistemlerini kullanabilmesiydi. Öyle de oldu. Türk mühendisler Pakistan donanmasının istediği silah ve sistemler için bir dizi değişikliğe imza attı. Böylece gemilerin 12 hücreli GWS-26 dikey fırlatma lançeriyle donatılmasının önü açıldı. Bu sayede Camr füzesini ateşleyebilecek hale geldiler. Pakistan'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği gemi savar füzesi olan P-282 füzeleri de Babürlere entegre edildi. Türkiye ve Pakistan'ın Milgem macerası Babür sınıfıyla sınırlı kalmayacak. Asfat yükleniciliğinde yeni fırkateynin geliştirilmesi planlanıyor. 3500 ton deplasmanda olması planlanan gemiler Cinnah sınıfı olarak biliniyor. Bu gemilerden toplam 8 adet inşa edilmesi bekleniyor. Milgem kapsamında geliştirdiğimiz korvetleri ihraç ettiğimiz bir diğer ülke ise Ukrayna. Türkiye ve Ukrayna arasındaki anlaşmaya göre 2 gemi ülkemizde inşa edilecek ancak Ukrayna'da donatılacaktı. Ankara gemilerin inşasına hızla başladı. Ancak araya Rusya-Ukrayna savaşı girdi. Şimdilik 2 geminin akıbeti için resmi bir açıklama gelmedi. Büyük ihtimalle 2 geminin donatım faaliyetleri de Türkiye'de yapılacak. Ukrayna söz konusu gemileri kendi füzesi olan Neptün'le güçlendirmek istiyordu. Ancak savaş nedeniyle Neptün yerine başka füzelerin entegre edilebileceği konuşuluyor. Pakistan ve Ukrayna'yı anlattık. Diğer durak Malezya. Kıyı Görev Gemisi projesi kapsamında 3 adet korvetin Malezya donanması için inşa edilmesi planlanıyor. Kulislerde Malezya'nın Milgem'in son durağı olmadığı sıkça dile getiriliyor. Çok sayıda ülke Milgem kapsamında geliştirilen gemilerle ilgileniyor. Görünen o ki Milgem başarılarına yeni başarılar eklemeye devam edecek. Türkiye'nin askeri tersanelerin yanı sıra sivil tersanelerde de askeri gemi üretimi konusunda ciddi mesafe kat ettiğinden bahsetmiştik. İşte bu kabiliyet özel sektör tersanelerinin de çok ciddi sayıda askeri gemi üretmesi ve ihraç etme başarısını beraberinde getirdi. Özel sektörün inşa ettiği askeri gemileri de kısaca göz atalım. Dearsan tersanesiyle başlayalım. Sektörü yakından bilen isimler, Aziz Yıldırım başkanlık seçimini ilk kaybettiğinde Fenerbahçe başkan kaybetti ama Türk denizciliği çok büyük bir ismi yeniden kazandı diyordu. Gerçekten de öyle oldu. Yıldırım asıl işine daha çok odaklandı ve kısa sürede Dearsan tersanesi birbirinden büyük projeleri hayata geçirdi. Geldiğimiz noktada Dearsan, Türkmen donanmasını yeniden inşa etti desek abartmış olmayız. Türkmenistan donanmasının amiral gemisi olan Denizhan korveti Dearsan tarafından üretildi. Dearsan C-92 isimli korvet yaklaşık 92 metre uzunluğunda ve 1600 ton ağırlığında. Korvet üzerinde gökdeniz ve Stamp ve Stop gibi Türkiye'de üretilen silahların yanı sıra Mika hava savunma füzeleri ve otomat gemi savar füzeleri de kullanılıyor. Gemide 76 mm çapında Leonardo üretimi bir baştopu da bulunuyor. Dearsan'ın Türkmenistan donanması için inşa ettiği platformlardan bir diğeri de Serhet sınıfı karakol gemileri. Serhet sınıfı gemiler için donanmamızda görev yapan Tuzla sınıfı karakol gemilerinin daha ağır silahlandırılmış bir modeli diyebiliriz. Tuzla sınıfından farklı olarak otomat veya Marte gemi savar füzelerini ateşleyebiliyor. Gemiler hava savunmasında Simbat füzelerine güveniyor.
Dearsan bu saydığımız deniz sistemlerinin yanı sıra FAK-33 ismini verdiği 33 metre uzunluğundaki bir hücum botu da Türkmen donanması için inşa etti. Hücum bot 25 mm çapında stop sisteminin yanı sıra 4 adet Marte gemi savar füzesini taşıyabiliyor. Dearsan'ın gemi sattığı tek ülke Türkmenistan değil. OPV-76 ismini verdiği 76 metre uzunluğundaki açık deniz karakol gemisi Nijerya donanması için inşa ediliyor. Nijerya bu gemilerden 2 tane satın almayı planlıyor. 76 ve 40 mm çapında toplarla ve 12.7 mm çapında makineli tüfeklerle donatılan gemilerde hava savunma için Simbat füzeleri kullanılıyor. Nijerya donanması için MEKO 360 sınıfı Aradu fırkateyni içinde anlaşmanın Dearsan'la imzalandığını hatırlatalım. Türkmenistan'ı geride bırakıp rotamızı Körfez ülkelerine çevirelim. İlk durağımız Katar. Dearsan burada da bizi karşılıyor ve 50 metre uzunluğundaki 2 adet hücum bot projesiyle göz kamaştırıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde omurgaların kızağa konma töreni yapıldı. Her iki geminin de 40 mm baş topa sahip olması planlanıyor. Bunun yanı sıra Aselsan tarafından üretilen 12,7 mm çapında 2 adet Stamp sistemi de Katar için inşa edilen gemilerde görev yapacak. Ayrıca Roketsan tarafından üretilen Çakır ve Sungur füzeleri de hücum botların silah sistemleri arasında yer alması düşünülüyor. Katar için gemi inşa eden tek tersane Dearsan değil elbette. Anadolu Tersanesi de Katar donanması için 2 adet silahlı eğitim gemisi inşa etti. CTS projesi kapsamında inşa edilen gemiler 90 metre uzunluğunda ve 2150 ton deplasmana sahip. Bir adet helikopter güvertesine sahip olan gemilerde mürettebatın yanı sıra 76 öğrenci ve 8 eğitmen konaklayabiliyor. Her ne kadar eğitim gemisi olsalar da aynı zamanda birer açık deniz karakol gemisi olarak görev yapabilecek şekilde inşa edildiler. Anadolu Tersanesi ayrıca Katar için 4 adet çıkarma gemisi de inşa etti. Katar donanması için kolları sıvayan bir diğer Türk firması ise Ares Tersanesi. Ürettiği kompozit gövdeli botlarla tanınan tersane, Ares 150 ismini verdiği açık deniz karakol gemilerini inşa edecek. Yaklaşık 50 metre uzunluğuyla Türkiye'de inşa edilen en uzun kompozit gövdeli tekne unvanına sahip gemilerden 5'i Katar için üretiliyor. Gemilerde 30 mm çapında Aselsan muhafız ve 12,7 mm çapında Aselsan Stamp sistemi bulunuyor. Ares 150 Hercules'in tek müşterisi Katar değil. Bahreyn ve Bangladeş'te Ares 150'yi seçen ülkeler arasında yer alıyor. Botlardan bahsetmişken Yonca Onuk Tersanesi'ni es geçmek olmaz. İnşa ettikleri MRTP serisi hücum botlar küresel anlamda büyük başarı elde etti. Pek çok donanma ve sahil güvenlik teşkilatı tarafından satın alındı. Yonca Onuk Tersanesi yüksek hızlı devriye botlarının yanı sıra deniz komandoları için de yüksek hızlı ani müdahale botları inşa ediyor. Ürettikleri devriye ve ani müdahale botları Arnavutluk, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Umman, Pakistan, Mısır, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılıyor. Yonca Onuk Tersanesi, MRTP 51 ismini verdiği en uzun modeliyle Endonezya pazarında da kendine yer arıyor. Endonezya demişken, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Sefine Tersanesi'ndeki bir töreni hatırlatalım. Söz konusu etkinlik, Endonezya için üretilecek hücum botların ilk saç kesim töreniydi ve Türkiye böylece bir ülkeye daha askeri gemi ihraç edeceğini dünyaya duyuruyordu. Endonezya, Türkiye'den 70 metre uzunluğunda 2 adet hücum bot alacak. Neredeyse korvet boyunda olan bu gemilerin 40 deniz mili hıza ulaşacağı belirtiliyor. Gemiler bu yüksek hızları sayesinde Endonezya hücum bot filosunun en hızlıları olacak. Platformun 8 adet gemi savar füzesinin yanı sıra 76 mm çapında baş topuyla donatılması planlanıyor. Endonezya'nın sadece hücum botlarla ilgilenmediğini, Türkiye'den denizaltı ve gemi satın almak istediğini de ekleyelim. Çünkü donanmaları giderek yaşlanıyor ve bir şekilde yenilemek niyetindeler. Denizaltıları bir hayli eskidi. Lojistik ve ikmal gemileri de peyderpey emekli ediliyor.
Türkiye'nin tıpkı Portekiz örneğinde olduğu gibi Endonezya'ya da denizde ikmal ve lojistik gemisi sattığı haberlerini de duyarsak şaşırmamak gerekiyor. Görüldüğü üzere Türkiye hem kendi donanması için farklı tiplerde gemi üretiyor, hem de yabancı ülkelerin bu alandaki ihtiyaçları için kapısı çalınan ilk ülkelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Halihazırda Türkiye, dünyada kendi askeri gemisini üretebilen 10 ülkeden biri. Ancak bu yetmez. Ankara, ilk 10 içinde daha da üst sıralara tırmanmanın ve belki de günü geldiğinde ilk 3'e girmenin planlarını yapıyor. Pakistan, Malezya, Ukrayna, Türkmenistan, Nijerya, Katar, Portekiz ve diğerleri. Dünyanın dört bir yanından farklı ülkeleri bir araya getiren şey Türkiye'nin ürettiği askeri gemiler. Halihazırda ülkemizde 31 askeri gemi projesi eş zamanlı yürütülüyor.